Kötü dünya sendromu dediğimizde ne anlıyoruz? Bu özellikle son yıllarda gündeme gelen bir kötü dünya sendromuydu. Bir kavramdı. Covid'den sonra bu kavram daha da yaygınlaştı. Ve ortaya çıkmasında bu kavramın söylenmesinde e, Eylül e, 11 Eylül krizi sonra bütün dünyada bu kavram yaygınlaştı. 11 Eylül trajedisinden sonra bütün dünyada güvenlik sorgulaması başladı. Güvende değiliz. Hayat güvende değil, toplum güvende değil diye insanlarda bir korku oluştu. Sosyal korkular oluştu. Kaçınmalar ortaya çıktı insanlarda. Bu dünya güvenli değil, dünyanın kötüye doğru gidiyor diyerek insanlarda çeşitli davranış kalıpları ortaya çıktı. Dünya daha kötüye gidecek algısı, kötü dünya sendromu olarak popüler psikolojik terim olarak kullanılmaya, literatüre girmeye başladı. Kötü dünya sendromundan ne anlıyoruz? 3 tane özellik var kötü dünya sendromunda. Belirti grubu olarak ortaya çıkacak. Birincisi, kötü dünya sendromunda olan dünya artık yaşanılır değil, dünya kötüye gidiyor, hayat güvenli değil, güvende değilim duygusu yaşıyor kişi. Güvende değilim duygusu yaşadığı zaman bir grup kişi de saldırganlık davranışı ortaya çıkıyor. Silah alıyor. Mesela Covid salgınında ABD'de silah satışları 10 misli artmış. 10 misli. Ve Mama Fih'te korkulan başa geldi. Irkçılık olayı Covid'le birleşti. Ayrımcılıkla birleşti. Gelir adaletsizliğiyle birleşti. Ciddi bir sosyal patlamaya sebep oldu. Aslında bu daha büyük patlamaların da ön işareti. Ön işareti bu saldırganlık şeklinde kötü dünya sendromuna tepki. İkinci tepki de şu oluyor kötü dünya sendromunda, depresif tepkiler oluyor. Kişi çökkünlük yaşıyor, içine kapanıyor, evinden odasından çıkmamaya başlıyor, yalnızlaşıyor. Yani yalnızlaşan insanların çoğuna bakıyoruz. Bu yalnızlaşmasının sebebi kendi ruh hallerinin kötü olması, bir şeyden her şey boş, anlamsız, bir şeyin tadı tuzu yok. Yani hiçbir şey yapmama gerek yok. Niye yaşayayım ki diyen bir insan grubu oluşuyor. Üçüncü olarak kötü dünya sendromunda ortaya çıkan grupta kaçınma davranışı. Bu kişiler ne yapıyorlar? İşte diyelim dağ evlerine kaçıyorlar. Yeni Zelanda'ya gidip oraya yerleşeceğim diyorlar imkanı olanlar. Kalabalık şehirlerden, toplumdan kaçıyorlar. Dikkat ederseniz bu Covid'den sonra bağ evlerinde, yazlık evlerinde böyle kırsal yaşama karşı ciddi bir talep var. Aslında bu kötü dünya sendromunun bir belirtisidir bu. Geçici olursa bir sakıncası yok hani koronadan bununla ilgili. Ama insanlar köklü olarak yaşam felsefesini böyle değiştirirse bu da kötü dünya sendromunun bir tepkisi olarak dikkati çekiyor. Normalden kopuyoruz. Yani iş hayatını bırakıp buna gidiyorsa bu sağlıklı değil ama emekliyse hayatını bundan sonra o şekilde yaşayacaksa bu kabul edilebilir bir davranış. Bu nedenle kötü dünya sendromuna girmenin en büyük sebebi ümitsizliğe düşmektir. Ümitsizlik burada insana en çok yakışmayan özelliktir. Çünkü insan ümitsizliğe düştüğü an yaşamla fişini çekmiş oluyor ve hayat enerjisi sönüyor. Hayat enerjisi sönen insanlar da üç davranıştan birisine yöneliyor. Bu nedenle insan en kötü ihtimalde bile insanın ümit duygusunu kaybetmemesi insan olmamızın bir gereğidir. Kötü dünya sendromunun çözümü de yani her zaman tünelin ucunun görüleceğiyle ilgili bir ümit içinde olabilmek. En kötü şartlarda bile. Yani mutluluk biliminde otantik mutluluk deniyor buna. Otantik mutluluğunu yakalayan bir kimsen hayatına öyle bir anlam katmıştır ki bu anlam ölümün dahi değiştiremeyeceği bir anlamdır. Yani ölüm karşısında bile bu kimse kötü dünya sendromuna girmez. Ölümün değiştiremeyeceği bir anlam yakalayamak ki bu sözün sahibi de Tolstoy'dur. Tolstoy'un söylediği gibi bu nedenle kötü dünya sendromu insanın aslında ruh sağlığının olumsuz yöne gittiğinin işaretidir. Bunu sosyal bir terim bu ama bireysel olarak da buradan dersler çıkarmamız gerekir.